Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaka çalışması yapacağız. Kışlık örgülerimizde çok sıklıkla kullandığımız balık yapacağız. Bunun için bize gerekli olan ipliğimiz şöyle 40 santimlik misinalı şiş ve hesap yapacağız. Şimdi benim kullandığım iplikte şöyle göstereyim, 100 gramlık 250 metrelik bir ip. Üstünde dediğine göre 3,5, eliniz normal sıkılıktaysa 3,5, eliniz sıkı ise 4,5 milim şiş. Ve bu ölçüle, bu şiş numarasına göre ona 10 santimlik kare bir parçada 22 ilmekle 10 santimi ve 28 sıra ile ona 10 santimlik bir parça elde ediyoruz. Şimdi benim elim bu etiketler üstünde yazan ölçülerle uyuşuyor. Benim elim çok sıkı değil, çok da gevşek değildir. Normal bir örgüm vardır. O yüzden eğer bu verilen şiş ölçüsünü değiştirmeyeceksem direkt etiketteki ibareleri esas alırım. Ama 3,5 4,5 değil de 5 ile 6 ile öreceksem o zaman bunları dikkate almayıp ipliğimle ve kullanacağım şişle şöyle 10 santime 10 santim olabilecek bir parça örerim ve 10 santim içine burada dediğine göre 22 ilmek, benim öreceğim kendi değiştirirsem bu şiş numaralarını ona göre 10 santimlik eninde kaç ilmek olduğunu o şekilde buluyorum. Ama bu sefer iplik ve şiş numarasına uyduğum için direkt olarak ibarenin yazdığı ölçüleri esas alarak hesaplamamı yaptım. Ona göre de şöyle hemen hesaplayacağım. 3,5 milim şiş kullanacağım. Yaka çalışması olduğu için üst devamını ördüğüm zaman 4'e geçeceğim ya da 4,5'a geçeceğim. Şimdi yakayı balıkçı yaka biliyorsunuz boğaza oturan ve aşağıya doğru ikiye katladığımız bir kazak yakası. O yüzden boğazımıza sıkı sıkı, yani tam oturmalı, sıkı dediğim hani boşluksuz tam oturmalı. Şimdi benim kafa çapım 56. 10 santimde 20 ilmek olduğuna göre 1 santimde 2,2 santim gibi bir ölçü çıkıyor. O yüzden kafa çapınızın ölçüsüne ihtiyacınız var ve 10 santimde ya da 1 santimde kaç ilmek olduğuna ihtiyacınız var. O ölçümlere ihtiyacınız var. Şimdi benim baş çevrem 56 santim. Bunu ilmek sayımı hesaplayabilmek için 56 santimi 22 ilmek olduğuna göre ben direkt bir ilmek üstünden hesaplayacağım. Sıfırlarla uğraşmamak için bu şekilde daha kolay oluyor. 2,2 ile çarpacağım. Bunu 2,2 ile çarptığım zaman 123,2 ilmek çıkıyor. Şimdi bu küsuratlı kullanamayacağımıza göre ben bunu direkt 123 ilmek olarak baz alacağım. Şimdi bu ilmek sayısıyla başlarsam çok bol bir yaka olacak. Şimdi bu yakanın bolluğunu ayarlamak için de şimdi boğazlı kazak tam boğazımızın şu kısmında olur. Biraz daha bisiklet yaka yaparsak şu boynumuzun kenarında kürek kemikleri var ya, o kürek kemiklerinin o hizasında olur. Biraz daha açık bir yaka, yuvarlak yaka istenirse onu da biraz daha kürek kemiklerinin üstüne doğru örmemiz gerekir. Bu ilmek sayısıyla yaparsak şimdi çünkü kafamız burada olacağına göre kafa çapımızı ölçtüğümüzde kafamızın tam omuz hizasına doğru indirdiğimizde bunu bu şekilde başladığımızda açık bir yaka ya da bisiklet yaka gibi olacaktır. Tam boğazı yapabilmek için
Tam boğazımıza yakın olan yeri baz almamız lazım. Bunlar da, burası da yaklaşık bu çıkarttığımız ilmek sayısının %80'ini oluşturur. Bisiklet yaka, birazcık daha açık bir yaka yapacaksak burası da %85'ini oluşturur bulduğumuz ilmeklerin. Birazcık daha açık bir yuvarlak yaka yapacaksak burası da ilmeklerin %90'ını oluşturur. O zaman ne yapmam gerekiyor? 123 ilmeğin ben %80'ini baz almak zorundayım. O zaman ne yapacağım? 123 ilmek çarpı %80 bölü 100 yapmam gerekiyor. Bu da 98,4'e tekabül eder. Küsuratını atacağım. Dümdüz 98 ilmek olarak yakama başlayacağım demek oluyor bu. Şimdi bu şekilde hesabımızı yaptıktan sonra artık yakamızın ilmeklerini atmaya başlayalım. Böyle şu kalınlıkta bir ip, ben model olsun diye öreceğim. Elinizde ne ip varsa o iple hesabınızı yapıp şiş numaranızı belirleyip hesabınızı yapabilirsiniz. Şimdi şişime şu şekilde 98 tane ilmek atmaya başlıyorum. Ondan sonra şişimizle yuvarlak daire şeklinde yakamızı örmeye başlayacağız. Ben şimdi 98 tane ilmeğimi atayım ve geliyorum. Arkadaşlar 98 tane ilmeğimi attım. Şimdi ilmeklerimi yönünü bakıyorum düzgün mü? Ve şimdi dairesel bir şekilde yakamızı örmeye başlayacağız. 40 santimlik şişiniz yoksa sihirli halka yöntemiyle de örebilirsiniz örgünüzü. İpin ucunu düğümlemedim. Çünkü şimdi burada bir tane ilmekle kilit yapacağız. Sol şişimdeki ilmeği sağ şişime alıyorum ve düğümlemediğim son ilmeğim, onu sol şişime alıyorum ve sol şişten aldığım ilmeğin üstünden atlatıp kilitliyorum ve bu ipi burada sıkıştırıyorum. Şimdi düğüm atabilirsiniz yerinden oynamasın diye ve bu atlattığım ilmeği tekrar geri sol şişime alıyorum bu şekilde ve buraya işaretleyicimi koyuyorum. Başlangıç ilmeğim hazır, ayrıcımı da koydum. Şimdi örgünüze ister düz ister tersle başlayabilirsiniz. Bir düz bir ters lastik örgüsü yapacağız. Bildiğimiz normal lastik. Bir ters bir düz. Bu şekilde sıramızı bir ters bir düz lastik örerek tamamlayalım. Evet, sıramın sonuna gel. İşaretleyicimi buraya aldım. Ters ilmekle bittim. Düzle başlamıştım. Şimdi aynen devam ediyorum. Daire şeklinde bir düz bir ters devam ediyorum örmeye. Bu şekilde döne döne lastik kısmı yaklaşık şöyle 12 santim 13 santim olana kadar bu şekilde lastiğimizi bir ters bir düz olarak birebir lastik örmeye devam edeceğiz. Evet, lastiğimiz belli olmaya başladı. 12 santim 13 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Evet, 12 santim kadar ördüm ben. Tam şurası başlangıç yerim.
Böyle çok güzel bir yaka oldu. Şimdi işaretleyicimi sıra başına alıyorum. Şimdi ilmek sayımızı 2 katına çıkartacağız. Onu da şöyle yapacağız. Gördüm. Bir tane doluyorum. Ters ilmeği de düz örüyorum. Bir doluyorum. Düz ilmek geliyor. Düz örüyorum. Doluyorum. Ters ilmeği de düz örüyorum. Doluyorum. Düzü de düz örüyorum. Yani her ilmeği düz olarak öreceğiz. Bir dolayacağız. Bir tane düz öreceğiz. Bir tane dolayacağız. Bir tane düz öreceğiz. Dolayacağız. Düz öreceğiz. Bu şekilde hep bir düz ör, bir dola yaparak 98 tane ilmeğimi 2 katına çıkartıcı ilmeğim kaldı. Onu da ördüm. Sıraya başlarken dolamamıştık. Direkt düz ilmeğimizi örerek başlamıştık. O yüzden sıra sonunda son kez doluyorum ve işaretleyicimi bu tarafa geçiriyorum. Şimdi bu bir ters bir düz lastik örgüsüne geçeceğiz. O yüzden de şimdi ilk ilmeğim görüldüğü üzere düz. Şimdi ters öreceğiz. Gizli arttırma yapacağım için ben ilmeği bu şekilde alacağım ve döndürmüş olacağım. Ters örüyorum doladığımı ve gizli arttırma yapmış oluyorum. Düz ilmeği düz örüyorum ve arttırma yapmış olduğum ilmeği bu şekilde batıyorum ve gizli arttırma örmüş gibi oluyor. İlmeği çeviriyorum örerken, yani delik oluşmasın diye. Siz ilmeği atma yönünüze, atma şeklinize göre nasıl gizli arttırma ilmek şekline dönecekse o şekilde batarak örebilirsiniz. Bu şekilde düzleri düz, arttırdığımız ilmekleri de ters örgü olarak bir düz bir ters ilmek olarak öreceğiz. Doladıklarımı ters örüyorum. Düz ilmeklerim zaten düz. Gördüğünüz gibi doladığım ilmek bu şekilde battığım zaman dönüyor ilmek ve gizli arttırma olmuş oluyor. Bir ters bir düz örerek bu sırayı da bitirelim. 98 ilmeği tam 2 katına çıkarttım. Şu anda 196 ilmeğim var şişte. Şimdi bu sıramızı örüp gelelim arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Son doladığım ilmeği de ters örgü olarak ördüm ve gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Bir ters bir düz lastik yapmış olduk ve döndürerek ördüğümüz için doladığımız ilmekleri herhangi bir delik oluşmuyor. Şimdi bundan sonra artık elastik lastik sırasına geçeceğiz. İpliğimi arkaya alıyorum, işaretleyicimi aktardım. Şimdi elastik lastikte ne yapacağız? Düz ilmeği örmeden alıyorum, ters ilmeği örüyorum. İpimi arkaya aldım, düz ilmeği örmüyorum, ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeği örmüyoruz, ters ilmeği örüyoruz. Elastik lastiğimizin ilk sırası bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Son tersimi ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Ve şimdi bir önceki sırada düzleri örmeyip tersleri örmüştük. İkinci sırada bunun tam tersini yapacağız. Çünkü dönerek ördüğümüz için ilk sıranın ters yüzünü örüyormuş gibi olacak bu.
Çünkü arkasını önünü çevirmeden sürekli dönerek ördüğümüz için düzleri örmemiştik. Bu sefer de tersleri örmeden gideceğiz. O yüzden ilk önce düzümü örerek başlıyorum. İpi öne alıyorum. Tersi örmüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmüyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmüyorum. Bu sıramızda da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sıranın sonuna da geldik. Son ilmeğim ters. O yüzden onu örmeden alıyorum ve ipi arkaya geçiriyorum. İşaretleyicimi alıyorum. Şimdi bu sırada yine düzleri örmeyeceğiz. İlk sıranın tekrarını yapacağız. Yani elastik lastik başladığımız ilk sıranın tekrarını yapacağız. Düzü örmeden alıyorum. Bu sefer tersleri örüyorum. İlk sırada yaptığımız gibi. Düzü örmüyorum. Tersi örüyorum. Düzü örmüyorum. Tersi örüyorum. Bu elastik lastiğe başladığımız sıranın ilk sıranın tekrarı. Bundan sonraki sırada da ikinci sırada yaptığımız düzleri örüp tersleri örmeyeceğiz. Ve dördüncü sıramızı da bu şekilde bitireceğiz. Şimdi bu sırayı ve bundan sonraki sırayı örelim arkadaşlar ve tersimi ördüm, düzü örmüyorum. Tersi örüyorum, düzü örmüyorum. Bir sonraki sırada da tersleri örmeyeceğiz, düzleri öreceğiz. Ve dördüncü sıramızı da bitirmiş olacağız. Şimdi ben üçüncü ve dördüncü sırayı örüp geliyorum. Evet, dördüncü sıramı da bitirdim. Şimdi bu sırada düzü örüp tersleri örmüyorduk. Düzümü ördüm, son ilmeğim ters alıyorum ve örmeden geçiriyorum şişime. İşaretleyicimi alıyorum. Şimdi son sıramızı yapacağız ve yakamız bitecek. Şimdi burada düz ilmekleri şu şekilde çevirmem gerekiyor. Düzgün kesebilmek için. Eğer sizin ilmekleriniz bu yöndeyse çevirmenize gerek yok. Şimdi ne yapacağız? İkisini birlikte düz olarak keseceğim. Bir düz bir tersi kesmiş olduk. Düzümü tekrar yönünü çeviriyorum. Arkasında örmediğimiz ters ilmek var. Yine düz olarak düz örermiş gibi kesiyorum. Düz ilmeğimi çeviriyorum ve arkasındaki tersi de alarak bu şekilde kesiyorum. Yönünü çeviriyorum ve düz örgü olarak kesiyorum. Son sıramızda bu şekilde çift sayı, iki katına çıkartmıştık sayıyı. Bu sırada şimdi normal sayımıza indirmiş olacağız bu şekilde. 98 ilmekle başlamıştım. 196 ilmeğe çıktıydı. Arttırmaları yapınca. O yüzden 4 sıra elastik lastiğimizi ördükten sonra şimdi tekrar eski sayısını indireceğiz. Bu şekilde düz ilmeğimi çeviriyorum ve düz örgü örer gibi kesiyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım ve yakamız bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, yakamız bitti. Bu şekilde eski ilmek sayısına dönmüş olduk ve yakamız artık roba yapmaya hazır hale geldi. Şu şekilde görünüyor, gördüğünüz gibi. Yakından göstereyim şöyle, dolgun dolgun elastik lastik yaptık. Çok hoş bir yaka oldu. Eski sayımıza, geri başladığımız sayıya döndük. 98 ilmeğim var şu anda ve artık bundan sonra bunun altına istediğiniz roba modelini, roba şeklini çalışabilirsiniz.
Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şu şekilde boğazımızı katlayacağız. Bu ipliğimizi tabi iğneyle içine gizleyeceğiz. Şöyle balıkçı yaka robamız örmeye hazır. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.